Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhaba, ben uzman klinik psikolog Aslıhan Bereketoğlu. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aile danışmanı, çift terapisti ve cinsel terapistim. Psikoloji alanına dair ilişkiler üzerine yazmış olduğum bir kitabım bulunmakta. İsmi Aşkın Gözü Gördür. 10 yıllık bu sektördeyim. Kendime ait bir özel kliniğim var ve danışanlarımı burada ağırlamaktayım. Bugün sizlerle son dönemlerde danışanlarımda çok sık karşılaştığım yaygın anksiyete bozukluğu üzerine konuşuyor olacağız. Anksiyete, beynimizin içinde bulunan bir bilgisayar virüsü gibidir. Onayımız dışında bilgisayarımızın çalışma şeklini bozan, hafızasını silen, sağa sola elektronik postalar gönderen bir sistem düşünebilirsiniz. Endişe aslında hepimiz için normalde gereklidir. Hayatta delice riskler almamayı sağlar. Fakat hayatta her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi endişenin de fazlası zarardır. Anksiyetenin tanımına gelecek olursak, gerçekte olmayan ancak olası tehditlere karşı kaygı, korku, endişe yaratan ruhsal bir bozukluktur. Kaygı grubu bozuklukları kendi aralarında farklı gruplara ayrılmaktadırlar. Bunlar nelerdir diye soracak olursanız, yaygın anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, panik atak, agorafobi ve obsesif kompulsif bozukluktur. Anksiyete belirtileri nelerdir diye soracak olursanız ve bize nasıl zarar verdiği ile ilgili bilgi edinecek olursak, danışanlar genelde geldiklerinde gergin, huzursuz ve endişeli hissederler. Kalp çarpıntısı ve hızlı nefes alırlar. Soğuk soğuk terlerler, titrerler, midede karıncalanma hissi, mide bulantısı, baş dönmesi, mutsuzluk, karamsarlık, uyku sorunları, özellikle uykuda azalma, dürtüleri kontrol edememe, düşüncelerin sağlıklı olmaması, stresle baş etme becerilerinin azalması, savunma mekanizmalarının zayıflaması olarak görülmektedir. Yaygın anksiyete ne zaman ortaya çıkar? Stresle baş etme becerilerimiz azaldığı zaman, endişe yaratan durumlar yaşadığımızda, hayatınızda olumsuz giden değişiklikler varsa, yeni başlangıçlar söz konusuysa, eski düzeniniz bozulduysa, hayatınızda farklı bir evreye doğru geçiyorsanız, mobbinge maruz kalıyorsanız, travmatik bir öykünüz bulunuyorsa, anksiyetik reaksiyonlar geliştirebilirsiniz. Anksiyete tedavisinde genellikle ben bilişsel davranışçı terapi yaklaşımıyla çalışıyorum. Çünkü bilişsel çarpıtmalar üzerine çalışmayı tercih ediyorum. Genelde danışanlar bir felaket senaryosu çerçevesinde savaş vermektedirler. Bundan dolayı bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı bu kısımda oldukça verimli oluyor. Bazen bazı durumlarda ilaçlı tedavisi de gerektirebilir. Bu nedenden dolayı psikiyatriyle beraber paslaşarak danışanı çalışmaktayız. 6 ile 12 seans arasında kaygı grubu bozuklukları sürmektedir, tedavisi sürmektedir. Elzem bir durum gerçekleşmediği sürece kaygıları kontrol altına bilişsel davranışçı terapi yaklaşımıyla ele alabilirsiniz, kontrolü alabilirsiniz. Fakat bazen bazı durumlarda, elzem durumlarda işte az önceki bahsettiğimiz gibi yas tutma süreci olur, ayrılık süreçleri gibi durumlar olur, mobbinge maruz kalmak gibi durumlar olur. Bu tarz durumlarda sadece tekrardan nüksetme olasılığı vardır ama eski şiddetinde değildir. Tüm izleyicilerimize sağlıklı günler dilerim. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.